Horobox TV'den herkese merhaba. Bugün Doruk'la beraber teknik bir konu konuşalım istedik. Çünkü aldığımız yorumlarda özellikle mekanizmalara dair bazı sorular soruluyordu. Bu mekanizmalara dair gelen sorular içerisinde sertifikasyonla ilgili olan kısımlar da vardı. Biz de bugün sertifikasyonla ilgili olan kısımlardan özellikle son dönemde Omega tarafından sıklıkla kullanılan Master Chronometer sertifikasyonunu masaya yatıralım istedik. O zaman şöyle başlayalım. Yani ilk başta genel bir soru sormuş olayım. Saatçilikte sertifikasyonun önemi nedir? Yeri nedir sence? Gelişen teknolojiyle markalar yaptıkları yatırımları, Ar-Ge çalışmalarını bir şekilde müşterilerine, meraklarına sunmak istiyorlardı. Evet. Bunların net bir çerçeve içinde sunulabileceği aslında yegane unsurlar bu sertifikalar. Anladım. Uzun zamandır piyasada kronometre sertifikası Doğru. Olarak, hatta KOSK diye olarak bir biliyoruz. kısaltması var. Artık günümüz standartlarında KOSK yetersiz veya günümüz teknolojisinin altında kalan bazı özelliklere sahip olduğu düşünülse de yine de müşterilerin gözünde bir artı özellik olarak yer aldığını varsayıyorum. Aynen öyle. Peki merak ettiğimiz bir diğer konuda bu sertifikasyon sistemi markaların kendi içinde uyguladığı bir şey mi yoksa dışarıda kurumlardan mı bunu alıyorlar? Şimdi kronometre sertifikası resmi bir kurum tarafından belli standartlara göre yapılan testleri içeriyor. Tabii. Saatler bu kuruma gidiyor. İsviçre'de yer alan bir kurum. Evet. Oradaki zorlu testlerden geçtikten sonra istenilen standartlarda performans gösterdiği takdirde kadranına kronometer yazısını almayı hak ediyor. Anladım. Master Chronometer'da da yine aynı durum söz konusu. Ulusal Metroloji Enstitüsü var. Metroloji ölçüm bilimi demek aynı zamanda. Burada bir takım kurallara göre yapılan testler var. Bunlar standart kronometre testlerine göre çok daha kapsamlı, çok daha zorlayıcı testler. Bu testlerden başarıyla ayrılan saatler bu sefer Master Chronometer sertifikasını almaya hak kazanıyor. Günümüzde de bu akımın öncülüğünü Omega yapıyor. Şu anda birçok modelinde bu Master Chronometer sertifikasına rastlamak mümkün. Bir nevi Omega'nın aslında gövde gösterisi gibi de düşünebiliriz bunu. Çünkü her saat, her mekanizma, her üretici bu kadar yüksek zorluklarda testlerden geçebilecek saatler üretemiyor. Bu kapasitede değiller. Anladım. Dolayısıyla Omega'nın bu Master Chronometer sertifikası aslında İsviçre saat endüstrisi için bir başkaldırı olarak da nitelendirilebilir. Anladım. Bu durumda yani senin söylediklerinden yola çıkarak Master Chronometer büyüktür Chronometer diyebiliyoruz değil mi? Kesinlikle öyle diyebiliriz. Zaten Horobox'ta detaylı bir yazı mevcut. METAS ve Master Chronometer sertifikasının detayları ile ilgili. Orada karşılaştırmalı olarak neleri kapsadığını, nasıl iyileştirmeler barındırdığını takipçilerimiz de okuyabilirler. Evet. Okay. Peki bu durumda biraz METAS Master Chronometer sertifikasından da bir bahsedelim genel hatlarıyla. Yani ne gibi farkları var? Günlük hayatta bu kronometrik sertifikanın bize sunduğu faydalar nedir? Biz tabii saat severler olarak aslında bu tür teknik şeyleri günlük hayatta çok kullanamıyor olsak da meraklı olduğumuz için saatlerimizde görmekten hoşlanıyoruz. Ama bir de işin pratik tarafı var. Bunun için ne demek istersin? Yani mekanik saatçilikte bence son kullanıcıya yansıyan en önemli unsur zaman tutma kabiliyeti. Hassasiyetten bahsediyoruz. Çünkü kolumuzdaki bu mekanik saatler ister kurmalı ister otomatik fark etmez. Tam olarak zaman tutamıyorlar. Günde birkaç saniye ileri geri kaymalar söz konusu oluyor. Bu anlamda markanın teknolojik yatırımları veya oradaki mühendislik detayları bu hassasiyet değerinin her zaman iyileşmesine sebep oluyor. METAS'ın sunduğu Master Chronometer sertifikası dediğimizde günlük 0 ile artı 5 saniyelik bir sapma değeri söz konusu. Yani bu şu demek, saatiniz asla geri kalmaz. İleri gidiyorsa da maksimum 5 saniye ileri gidebilir. Güzel. Bu günümüz standartlarında çok iyi bir değer. Bir de şöyle bir detay var. Zaten 0 ile artı 5 diyoruz ama pratikte çok daha iyi durumlar söz konusu. Yani herhangi bir Omega'da bugün güncel üretimde günde 1-2 saniye ileri gitmenin haricinde bir durumda karşılaşmanız pek de mümkün değil. Anladım. Hassasiyet açısından bu konu benim için oldukça önemli. Bir diğer yine önemli detay var. O da manyetik akıya olan direnç. Çünkü etrafımızda bir sürü elektronik cihazlar var. Sürekli olarak manyetik alanlardan geçiyoruz. Yine ilerleyen teknolojinin etkisiyle bu tarz manyetik alanlardan saatlerin etkilenme ihtimali oranı oldukça azaldı. Omega reklamlarda da yani üstüne basa basa söylediği gibi 15.000 Gauss'luk bir manyetik akı direnci sunuyor. Master Chronometer sertifikasıyla sağlanan 15.000 Gauss'luk manyetik ortam direnci bu arada bildiğim kadarıyla 1.5 Tesla'ya mukabil. Doğru. Ve bu da modern bir MR cihazının vereceği manyetik ortamla aşağı yukarı aynı değil mi? Kesinlikle yani bir MR cihazının manyetik alanının ne kadar güçlü olduğunu
izleyicilerimiz YouTube'dan açıp bakabilirler. Doğru. Orada büyük metalleri dahi hareket ettirebilecek kadar yüksek bir güç söz konusu. Tabii ki omega saatinizle MR'a girmeyin. Büyük sıkıntılara yol açabilirsiniz ama böyle bir manyetik akı direnci dediğim gibi omega'nın kesinlikle bir gövde gösterisi olarak nitelendirilebilir. Süper. Peki tabii kullanıcı özelinde baktık bu sertifikasyonun bize olan faydalarını. Bir de işin üretici kısmı var. Üretim yapan firmalar yarattıkları, tasarladıkları ürünlerin ne kadar dirençli ve ne kadar yüksek kapasiteli, kullanıma uygun olduğunu görmekten hoşlanıyorlardı mutlaka. Ama işin pazarlama ayağı da olmalı diye düşünüyorum. Bu konuda ne düşünüyorsun? Kaçınılmaz bir durum. Saat sektöründen bahsediyoruz. Olay tamamen hikayelerden ve müşterilerin zihninde yaratılan hislerden devam ediyor. Dolayısıyla Omega'nın bu Master Chronometer sertifikasını göz önünde bulundurarak bir pazarlama stratejisi içine girmesini son derece normal karşılıyorum. Açıkçası bu kadar büyük bir yatırımın da bence bir karşılığı olmalı. Değil mi? Çünkü olay sadece tasarım, marka değeri, bir takım fonksiyonel özellikler değil. Arka planda bu kadar büyük bir Ar-Ge yatırımının olması, mühendislik çalışmasının olması ve bunun aslında bir saat kullanma ve o saatin sürekli olarak yüksek performans gösterebilme güvenini, emniyetini kullanıcısına ulaştırabilmesi de marka adına önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Bu arada bir detay daha var. Master Chronometer sertifikası aynı zamanda yüksek bir darbe dayanımını da garantilemiş oluyor. Dolayısıyla Roland Garros'ta müsabakaya katılan bir tenisçinin kolundaki saati Omega ile değiştirdiğimiz takdirde aynı performansı o da sergileyecektir. Bence bu da günlük hayatta karşılaşılabilecek bir durum sporda veya kazara çarpmalarda saati yere düşürmede. Mutlaka, evet. Dolayısıyla bunlar sadece pazarlama stratejisi değil. Bunlar gerçekten işlevsel özellikler. Ancak ekstrem koşullarda bunların farkını yaşayabilirsiniz. Böyle bir detay söz konusu. Son lafından yola çıkarak sadece ekstrem koşullarda bu farkı yaşıyoruz diyorsun. Peki sen üzerinde Chronometer ya da Master Chronometer sertifikasyonu ibaresi bulunan bir saati alma motivasyonunda nasıl hissedersin? Yani o sertifikanın orada olduğunu bilmek senin alma motivasyonunu etkiler mi? Yani aslen bir mühendisim. Evet, dolayısıyla üretim teknolojileri, mühendislik detayları ve bu tarz sertifikasyonlar benim için çok önemlidir. Açıkçası herhangi bir koşulda bir sıkıntılı durumla karşılaşma ihtimalim dahi o saatin o sıkıntılı durumdan sağlıklı bir şekilde çıkabileceğini biliyor olmak, o güveni bana sağlamış olması benim için fazlasıyla yeterli bir motivasyon. Yani şöyle düşünün, bugün kolumda 300 metre su geçirmezliğe sahip bir saat takıyorum. Yani dışarıdaki yağmurda 300 metreye ulaşamayacağım kesin. Ama onun 300 metreye kadar su geçirmezlik değerine sahip olduğunu bilmenin getirdiği rahatlık benim için bir satın alma motivasyonu zaten. Anladım. Ben de sorumun cevabını bu şekilde almış oldum. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki Doruk, bu arada verdiğin bilgiler için de teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu konularda bizi aydınlattığın için her zaman ihtiyacımız oluyor. Doruk'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Bizi sorularınıza terletip yormaya da devam edin diyoruz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler.